Biz Elif ve Yunus. Bu sefer Türkiye'nin pek bir doğusundan misafir oluyoruz sizlere. Uzun zamandır hayalini kurduğumuz bu seyahati sonunda gerçekleştirebilmiş olmanın mutluluğu şüphesiz ki yüzlerimizden okunuyor. Soğukla bir nevi mücadele ettiğimiz, lezzetlerine doyamadığımız Kars gezimizin sonuna gelmiş olmanın içimizi burktuğu aşikar. Ancak şimdi çıkacağımız yolculuğun ise apayrı bir heyecanı var üzerimizde. Gelin, dillere destan olmuş Doğu Ekspresi bize nasıl tecrübeler edindirip anılarımızda kendine bir yer bulacak. Hadi hep beraber görelim. Şu an Kars'tayız. Doğu Ekspresi'ne bineceğiz ve 26 saatlik bir yolculuğa çıkacağız. Uzun zamandır da hayalini kurduğumuz bir şeydi bu. Göreceğimiz manzaralar için çok heyecanlıyız. Sizinle her detayı tek tek paylaşacağız. Doğu Ekspresi'ne nasıl bilet bulduk, yanımızda neler getirdik, hangi ekipmanlarla yola çıktık, bunların hepsini size yol boyunca anlatacağız. Şimdi o zaman biz yavaş yavaş vagonumuza geçelim ve yerleşelim. Hadi içeride görüşürüz. Görüşürüz. Geldik. Home sweet home. 26 saat boyunca evimiz burası. Burası ile ilgili çok video izledik. Zaten video hazırlamadan önce hep bir araştırma içerisinde oluyoruz. Kimler ne yapmışlar, nasıl deneyimler elde etmişler. Biz de o deneyimlerden deneyim kazanarak sizlere aktarıyoruz. Biraz heyecanlıyız. Aynen öyle. Ufak ufak yerleşelim şimdi. Haydi şimdi yerleşelim. Birazdan zaten yola çıkacağız. Çok az dakikalar kaldı. Son 1 dakika. Haydi bakalım. Evet, bizim vagonumuz, daha doğrusu odamız burası. Oldukça geniş aslında. Videolardan herkes çok dar olduğundan bahsediyor ama bizim için yeterli. Dışarıda çok ses geliyor. Odanızın kapısını kapattığınız anda da büyük oranda sesi kesiyor. Burada görmüş olduğunuz gibi 4 tane oturma alanı var. Aynı zamanda bunlar birer tane bu bölümler yatak oluyor. Aynı şekilde üst katta da birer tane yatak var. Toplamda 4 kişi bu odada kalabiliyor. Yukarıda bir tane prizimiz var. Bu priz oldukça da yukarıda olduğu için telefon vesaire buraya takmakta zorluk çekeceksiniz. Biz de bir tane uzatma kablo aldık buraya. Odanın ışıklarını açtığınız nokta ve ısıyı ayarladığınız bölümde burası. Yukarıdaki yataklara çıkmak için bir tane merdiveniniz mevcut. Biz hangi yatakları kullanırız? Muhtemelen biz alttaki yatakları kullanacağız. Bence de üsttekileri hiç açmayalım bile. Alttaki yataklarda otururuz, yatarız. Bütün günü zaten burada geçeceğiz. Bütün günümüz burada geçecektir. Eşyalarınızı koyabilmeniz için yukarıda bir tane alan var. Ama aklınıza bulunsun, buraya bavul sığmıyor. Yani küçük çantalar ve küçük eşyalar buraya giriyor. Asıl önemli nokta. Gelirken yanınızda muhakkak terlik getirin. Şu anda o modda değiliz ama birazdan burada yatağımızı kuracağız. Sürekli yatacağız, oturacağız ve her defa kalktığımızda ayakkabı giymek işkenceye dönüşecek. Burada bir tane küçük bir masamız var. Bu masa gerçekten çok küçük. O yüzden buraya eşya getirirken ona göre hesap edin. Aynen öyle. Yani Elif'in kolu da çok uzun bir kol değildir. Şöyle birkaç tane ıvır zıvırımız var. Birazdan tabii ki Doğu Ekspresi'nin klasiği olarak biz de vagonumuzu süsleyeceğiz. Ama şu an çok da fazla güneş var. Şöyle güneşliği kaldırayım. Şu manzarayı bir gösterir misin? Çok güzel değil mi? Harika Evet. bu şey güzelmiş. Bıraktığın yerde gitmiyor. Yani sen manuel olarak oynatıyorsun. Güzel bence. Böyle bu arada kapınızı buradan kilitleyip tülünüzü de bu şekilde kapattığınız zaman tamamen sizin özel kişisel bir alanınız olmuş oluyor burası. Şimdi gezmeye çıkıyoruz. Sağ taraftan başlayalım. 6. vagona geçiliyor. Biz 5. vagondayız. Hemen arkamda senin tuvalet var. Şöyle bir tuvalete bakalım. Şu şekilde. Küçük bir tuvalet. Burası da yemekli vagon. Bayağı da kalabalık duruyor. Gördüğümüz kadarıyla kapalı yiyecek içecekler var. Simit poğaça var. Sos falan var mı acaba? Nedir bu? Tuvaletin meşgul olduğunu gösteriyor. Çatal bıçak var. Bu da galiba yemek salonunun full olduğunu gösteriyor.
Teşekkür ederim. Sağ olun. Yatağımız, döşeğimiz geldi. Haydi bakalım. Biz de tam video çekmeye çalışıyorduk, yakalandık. Aynen, buraya bir kurulum videosu yapacaktık. 2 tane bu şekilde nevresim ve pike veriyorlar. 2 tane de yastık veriyorlar. Hepsi bu şekilde poşetlenmiş ve temiz bir şekilde geliyor. Şimdi yatağımızı açıyoruz. Hem de size yatağımızı nasıl kuracağımı göstereyim. Şurada bu yatağı çekmek için kolu var. Çektiğinizde zaten geliyor. Burada yatağı var şu kalınlıkta. Umarım rahat olur. Aslında çadırın içine böyle bir şey koyup bunun üstüne tulum koymak güzel olabilir. Bu direkt çarşafımız. Ebatları da direkt bu yataklara göre uygun olduğu için hemen rahatça. Asacağımız birkaç görselimiz daha var. Erzurum'da Sinan diye birinin numarasını aldım. Buradan cağ kebabı, pide çeşitleri vesaire söyleyebiliyormuşuz. Alo, Sinan Bey'le mi görüşüyorum? Kaç kilometre hızla gidiyoruz merak ettim. Gel Yandex'ten bakalım. 60'la gidiyoruz. 60 kilometre hızla. Buradan Ankara'ya. Keşke buradan İstanbul olsa. Keşke buradan İstanbul olsa da Ankara'da ineceğiz, oradan trene bineceğiz ve İstanbul'a öyle geçeceğiz. Ya o bineceğimiz trenle de bir 4 saat yol gideceğiz. Şu an için her şey çok güzel. Limit 50. Batman'a söylememiz lazım. Çok hızlı gidiyor. Şimdi Erzurum'a geldik. Pidelerimizi alacağız. Hadi bakalım. Orada çıkış. Oradan mı çıkıyorum? Orası yakın. Of, çok soğuk. Yalnız gerçekten çok soğuk. Ayağımızı terliklerle fırladık kompartmandan. Gören deli sanacak. Kardeşim şöyle camın önüne gelsen. Görünce acıktım. Aynen. Kolay gelsin. Haydi gidelim. Çok kalabalık yalnız. Bayağı Değil mi? İyi bari. Yemeklerimizi aldık. Ben sıcaktan geldim. Şu an henüz daha böyle brunch saati gibi bir saatte olduğumuz için cağ kebabı istemedik. O yüzden pide söyledik. Pide yiyeceğiz. Geçen sene Palandöken'e gittiğimizde kaymak için orada Erzurum merkezde yemiştik cağ kebabını. Çok lezzetliydi. Aa, çok güzel. Oh. Bence güzel olan bu. Ondan da yiyebilir miyim? Yolculuğumuzun 6. saatindeyiz. Ara ara çay, kahve keyfi yapıyoruz. Şimdi Erzincan'a doğru gelmek üzereyiz. Çıldır Gölü'nde bu mevsimde suya giriyorlarmış bu arada. Bir yandan da tren dönüyor. O gün restoranta gittiğimizde oradaki görevliler göle gireceklerinden bahsediyorlardı. Ki biz montlarla gölün üzerinde donmuştuk. Ben nasıl 6 saat olduğunu anlamadım bu arada. Sen söyleyince fark ettim. Ben de öyle. Daha az geldi bana da. Ya burada böyle uzanıyorsun, bir şeyler içiyorsun, sohbet ediyorsun, etrafı izliyorsun. Herkes genelde perdelerini kapatıyor odasını ama biz kapatmadık çünkü bu taraftan da bir görsel var. Her türlü böyle manzaraya doyuyoruz. Bilmiyorum, en kısa zamanda Van Express'inde yapmayı istemeye başladım yani. Ben önümüzdeki kış yaparız diyordum ama ne dersiniz, erken yapalım mı onu da? Çok güzel ya, uçsuz bucaksız.
YouTube kanalındayız şu an. Instagram'da da takip etmeyi unutmayın. Sen bul diyorsun. Bu da Doğu Ekspresi. Hı hı. Ne aldın? Ne aldım? Bir simit, bir açma, 2 poğaça, bir kete. Erzincan'dayız, ketesiz olmaz. Vay süpersin. İyi, kısa sürede yemek bulabildim. Açlıktan kurtardın. Biz de ışıklarımızı yakalım ama artık. Bak herkes ışıklarını yakmış. Hayır. Bak arka vagonda da varmış yakanlar. Burası bizim. Şimdi akşam yemeği vaktine geldik. Biz biraz daha aperatif bir şeyler olarak geçiştireceğiz bu akşamı. Kars'tan aldığımız kaşarlarımız var. Onlarla güzel bir peynir tabağı hazırlayacağız. Şarabımız var, şarap içeceğiz. Ve günün en güzel saati. Şarap saati. Nasıl olmuş süslememiz? Şimdi akşam olunca biraz daha belirgin oldu bir şeyler. Kadehler, Kadehim arkada. Haydi kadeh tokuşturalım. Ekonomik sıkıntılar yaşamadan bol bol gezmeye. Bol yeni takipçiye, bol beğeniye ve bol yoruma kaldıralım kadehimizi. Saatimiz şu an 6:30. Birkaç tane film indirdik. Size de tavsiyemiz. Eğer ki internet paketiniz yoksa yanınıza taşıyabileceğiniz, ki internet çoğu yerde çekmiyor. Hani internet paketi olursa nedenli fayda sağlanabilir emin değilim. Bu arada belki araştırmışsınız, görmüşsünüzdür. İnsanlar böyle küçük kamp tüpleri getiriyorlar ve onun üstünde yumurta yapıyorlar, çay demliyorlar. Biz öyle bir şeye girişmedik. Yanımızda ekstra bir şeyler daha taşımak istemedik açıkçası. Bazen gara girişlerde vesaire problem olabiliyor, aklınızda bulunsun. Yani Biz uçakla geldik bir kere Kars'a. O yüzden Tabii, yanımıza yani zaten nurgaz getiremeyecektik. o yüzden bütün her şeyinizi tüpe endeksleyip hareket etmeyin. Yani görevliler gelip odalarınızı kontrol etmiyor. Sadece sabah geldi, siz de gördünüz, mevsim takımı verdiler. Ondan önce de bir bilet kontrolü olmuştu. Bir daha da kimse gelmedi. İnternette çok fazla video var. O videoları da bence yavaş yavaş biraz açıklık getirebiliriz. Hazır burada bir sohbet, muhabbet ortamı kurmuşken. İlk önce şuradan başlayalım. 4 adet bilet aldık biz bu oda için. Niye 4 adet bilet aldık? Çünkü sistemde şimdi saatlerimiz 9 çeyrek. Normalde 9.30-10 gibi gara yanaşmış olmamız gerekiyordu. Ankara'da olmamız gerekiyordu. Ama dün akşamdan bile 15 dakika rötarlıydık. O yüzden şu an kaç dakika sonra gara varacağız bilmiyoruz. Yunus şimdi onu öğrenmeye gitti. Günaydın. Günaydın. Nasıl uyudun? Ya aslında rahat uyudum ama zaman zaman böyle çok uyandığım oldu. Şu beşik gibi sallıyor ya böyle. Ya Harikaydı. evet o çok güzel değil mi ya? O çok İnsanın güzeldi. daha çok uykusu Aynen geliyor. öyle. Ya, yataktan kalkmak benim için zor oldu o yüzden. Ama zaman zaman da soğuk oldu gece. Yanınıza böyle kalın yünlü bir şeyler getirirseniz iyi olur. Bu arada 12-12.30 gibi Ankara'da olacağız. Doğu Ekspresi'ne binip, Kars'tan binip mesela normal şartlarda 9-10 gibi şeyde olman lazım. Ankara garında olman lazım. Kimi duysak 12. 12'den önce gidinip hiç O duymadık. zaman Doğru. değiştirsinler. Bir mantığı yok, evet. Daha arada vakit olduğu için kahvaltımızı burada yapalım. Yapalım. Gel bakayım kıvırcık. Çok güzel olmuş saçların. Ya Yunus hep saçlarını düz kullanıyor. Halbuki kendisi kıvırcık. Sizce de kıvırcık kalmasın mı bu süre? Oo. Kesimini ona göre düzeltemem çünkü uzatıyorum saçımı, toplayacağım. Bu arada neyden bahsetmek istiyorum? Hijyen. Şu an tuvaletler berbat durumda. Çünkü tren içerisinde bir temizlik ekibi yok. Lütfen toplu taşıma kurallarına uygun bir şekilde davranarak kullanın. Lavabolar ve klozet şu an tıkanmış durumda. Ya su donuyor ya da bitiyor. Siz yanınızda hijyene dair birçok şey bulundurun. İşte ıslak mendiller, kolonyalar.
hijyeni bir süre sonra sağlayamaz duruma geliyorsun çünkü istemsiz bir şekilde. Şimdi biz bir şuraları bir toplayalım. Bayağı dağıtmışız yani. Sonra da bir kahvaltı edelim. Ay ondan sonra devam edelim. Benim hala uykum var. Bu da bizim elimizden geldiğince oluşturabildiğimiz fakir kahvaltımız. Gravyer peynirimiz var. Dün Erzincan aldığımız poğaçamız, kedemiz var. İstanbul'dan gelen çubuk krakerimiz var. Şimdi soranlar oluyor. Kampta kendi ekmeğini yapan insanlarsınız. Neden böyle bir kahvaltı yaptınız diye. Arkadaşlar biz Kars'a uçakla gittik. Uçakla gidince Nurgaz alamıyorsun yanına. Kars'a giderken kayak pantolonları, kışlık kıyafetler, montlar, şapkalar, eldivenler falan derken tava tencere de taşıyamazdık. Hadi Nurgaz'ı oradan aldığımızı varsayalım. Bir de biz çok iyimser düşündük. Saat 10 gibi Ankara'da oluruz diye ümit ediyorduk. Orada kahvaltı edecektik. Şu an tek ümidimiz saat 1'deki hızlı trene yetişebilmek. Yemekhaneye gittiğimde, yani yemek vagonu, yemekhane dediğim hiçbir şey yoktu. Sadece su ve sıcak su. Allah'tan dünden bir şeylerimiz kalmıştı. Şimdi kahvaltı yapabileceğiz. Yani Türk halkı alışkındır stokçuluğa. O yüzden yanınıza bir şey getirmediyseniz akşamdan buradan ne ihtiyacınız olacaksa stoklayın. Bu Yayla markasının hazır yemekleri oluyor. Onlardan taşıyabilirsiniz. Bence güzel kurtarıcılar. Ya da çabuk yapılan çorbalar. aynen. Sabah Sıcak suyun çorba içine koyduğunuz içebilirsin. zaman hemen böyle olacak. Noodle noodle tarzı. olabilir. Aynen öyle. Saatimiz şu an 11.30. 12-12.30 gibi garda olmamızı planlıyorlardı. Her güzel şey gibi. Bu yolculuğumuzun da sonuna geldik. Şimdi yavaş yavaş süslerimizi söküyoruz. Ben şurada bir tane çantamızı kapattım. Bu bebekleri de annem yapıyor. Ayrılamıyordum. Şimdi Ankara Garı'nda indik. Turumuzun sonuna geldik bir nevi. 30 saate yakın sürdü bizimkiler, öyle değil mi? Sabah 8'de bindik. Öğlen 12'de Ankara'daydık. Uzun Aynen. sürdü. Ama hiç uzunmuş gibi gelmedi bize. Aksine tadı damağımızda bile kaldı. Kimileri çok sıkıcı ve yorucu olduğunu söylüyor. Aksine o kadar huzur dolu bir yolculuktu ki bu. Gerçekten çok keyifli bir yolculuktu. Muhakkak sizler de deneyin. Eğer ki videomuzu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve yorum yapmayı lütfen unutmayın. Kendinize iyi bakın. Başka video serilerimizde görüşmek üzere. Bu videoyla alakalı sorularınız olursa da yoruma yazın lütfen. Hepsini cevaplamaya çalışacağız. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.